Merhaba dostlar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere atölyelerde en çok kullanılan makinelerden birisi olan ve bir o kadar da bilinçsiz bir şekilde kullanılan taş motorlarını anlatacağım. Hiç bilmeyenler için taş motoru nedir, çalışma prensibi nedir, ne işe yarar bundan da bahsedeceğim. Biraz deneyiminiz var ise daha ileri seviye teknikleri de bulabileceğiniz bir video olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Taş motoru, diğer adıyla bileme motoru, elektrikle çalışan ve iki yanda milleri olan ve bu millerle çeşitli taş, zımpara vesaire bu tip şeyleri çeviren bir makinedir. Taş motoru en çok işte bıçak olsun, makas olsun, kesici takım olsun bu tip şeyleri bilemekte kullanılır. Ama sadece tabii ki bu değil. İşte çapa kalma olsun, metal yüzeyleri düzeltme olsun, pas temizleme olsun. Hatta bazı küçük işte metal olsun başka bir şey olsun bu tip şeyleri şekillendirme işinde de kullanabiliyoruz. Tabii ki birçok daha kullanım alanı vardır. Kabaca bunlar diyebiliriz. Piyasada farklı tip taş motorları vardır. Bu görmüş olduğunuz gayet basic ev tipi hobi için kullanılabilecek bir taş motoru. Motor büyüyebiliyor arkadaşlar. Büyüdükçe güç artıyor. Bunun dışında sulu bileme olsun, başka tip bileme motorları olsun birçok çeşit piyasada mevcut. Sizin yapacağınız işe göre motorunuzu seçmeniz gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz motor için arkadaşlar sadece bir açma kapama düğmesi mevcut. Bu makinenin kalbi arkadaşlar motor kısmıdır. Motorumuzun elleri ise yanlarda görmüş olduğunuz millerdir arkadaşlar. Genelde satın aldığınız zaman bu iki taş üstünde bulunur. Siz bu taşların yerine başka aparatlarla takabilirsiniz. Makinelerin ayakları genelde lastik, kauçuk tarzında bir papuç ile gelir arkadaşlar. Bu titreşimi makinenin çalışırken sağa sola doğru oynamasını azaltır. Ara ara değiştirdiğim için söyleyeyim. Makinenin iç kısmında bir adet kapasitör bulunur arkadaşlar. Bu kapasitör motorun kalkışına destek verir. Zaman içinde gücünü yitiriyor arkadaşlar. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani düğmeye bastığınız zaman motor direkt dönemiyor. Mesela elle bir start verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu durumda artık kapasitör ömrünü tamamlamak üzeredir. Kapasitörün değişmesi de gerekir. Karşıdan makineye baktığımız zaman sağ tarafta bulunan milin üzerindeki dişler düz diştir arkadaşlar. Sağ tarafında sol tarafındaki dişler ise ters diş olarak açılmıştır. Piyasada satılan bu tip makinelerde makinamızın mili 12.7 santimetredir. Eski videolarımızdan hatırlayın 12.7 gibi bir ölçüyü duyduğumuz zaman inç düşünecektik. Yani yarım parmak, milimiz yarım parmak ama açılan dişler metrik 12'dir arkadaşlar. Dediğim gibi taş motorunun elleri üstünde bulunan taşlardır. Yanlış taşla çalışmak bence başta zaman kaybı ile sonuçlanabilir. İşiniz boşa gidebilir ya da aletinize zarar verebilir dostlar. Aynı makinede bulunan iki taşı size göstermek istiyorum. Bunlar makinenin üzerinden çıkan standart taşlar. Bakın birisi daha kalın, birisi daha ince. Kaba taşların giridi düşüktür arkadaşlar ama talaş kaldırma hızı diğerine göre daha fazladır. Daha çapaklı çıkartır işinizi diyebiliriz. Daha ince giritli olanlar ise yani girit seviyesi yukarıya doğru çıkıyor. Ama talaş kaldırma süresi daha aşağı inmiş oluyor. Sonuç olarak daha temiz bir iş çıkartmış oluyoruz ince taşlarla. Ölçülere birazdan geçeceğim ama önce takabileceklerinizden bahsetmek istiyorum. Tabii ki çok envai çeşit var. Elimde olanları göstereceğim. Makinenize bir keçe takabilirsiniz. Bu keçe mesela oluşacak çapaklarda kılağını düşürmek için faydalı bir şey olacaktır. Bunun dışında makinenize zımparalar bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ki benim en çok tercih ettiğim şey bu. Motorumun bir tarafında taş, bir tarafında zımpara takılı olmasıdır. Bu zımparalar işte 125 olsun, 150 olsun, daha büyükleri olsun boy boy satılıyor arkadaşlar. Kalınlık da bu konuda bir değişkendir. Şu malzeme daha elastik yani baskıyı kurduğunuz zaman esneyebiliyor ama bu daha ince, daha stabil bir yüzeye sahip. Ben genelde ince olanlarla çalışıyorum arkadaşlar. Elimde yok ama pas almak için falan tel fırça aparatı takılabiliyor. Onun dışında işte çanak taş olabiliyor, elmas diskler olabiliyor. Benim de bileme işinde kullandığım
Taş bu arkadaşlar. Bunun ölçüsü 150-125 olanını kullanıyorum. Şimdi ölçülere de bu vesileyle bir geçiş yapmış olalım. Taşlarda temel olarak 3 ölçüyü baz alıyoruz. Öncelikli olan taşımızın çapı. Yani iki parmağımın arasında kalan mesafe. Bu taşta 150 mm, bu taşta 125 mm. Daha büyük taşlar var mı? Var tabii ki arkadaşlar. İkinci ölçü ise iç çap ya da mil çapı diyebiliriz. Üçüncü ölçüm ise taşın et kalınlığıdır. Bakın buradaki taşların üçünün de et kalınlıkları birbirinden farklı. Yani malzemeyi tuttuğum zaman talaş kaldıracak yüzey alanını genişletmek ya da daraltmak için tercihimizi duruma göre yapıyoruz. Bakın elimde bulunan taşta şöyle bir ölçü yazıyor. 150 çarpı 25 çarpı 20. Burada 150 dediği çapı, dış çap arkadaşlar. İki parmağımın arasında kalan ölçü. 25 dediği et kalınlığı, 20 dediği ise deliğin iç çapı yani mil çapı diyebiliriz. Bu taş için ne demiş? Çap 150, çap 32 yani iç çap 32, dış çap 150 çarpı 16 mm. 16 mm'de et kalınlığı varmış. Bunu biraz daha videonun sonunda anlatacağım ama şuna da kulak dolgunluğunuz olsun. Bakın C80, J5, V yazılı. Bunda da A60, P6 ve 35. Bu değerlerin ne olduğunu videonun sonuna doğru göstereceğim arkadaşlar. Ön bilgi olarak söyleyeyim. Burada A60 yazmış, burada A36. 60 bize gridi gösteriyor arkadaşlar. Yani 60 grit daha ince bir taş. A36, 36 grit daha kaba bir taş sonucuna varıyoruz. Taşlara arkadaşlar ahşap tutmayın. Özellikle çıralı olan taşın yüzeyini sıvar, gözenekleri doldurur, işlevselliğini yitirir. Taşınız aynı şekilde böyle kirli bıçak, yağlı bıçak, işte plastik parça tutmamanız gerekir. Dediğim gibi tutarsanız taş işlevselliğini yitirebilir. Şimdi gelelim 3. başlığa, kullanım teknikleri arkadaşlar. Hemen araya girerek şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın bu tip videoları izlerken kolay gibi görünse de bu tip içerikleri hazırlamak hani belli bir altyapı istiyor, bir senaryo süreci istiyor ve hani hiç de kolay değil. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Özellikle hani yorum yazmanız gerçekten çok önemli. Bu videoların hani başka insanlara da ulaşması için YouTube'un bizleri önermesi için bunlar önemli arkadaşlar. Bu tip videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayalım. Hemen devam edelim. En temel kullanımları anlatacağım size. Ama öncesinde bir şey göstermek istiyorum. Başka videolarımı izlediyseniz ya da hani kanalı takip ediyorsanız işimin makas bileyiciliği olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da burada öğrenmiş olursunuz. Şöyle bir düzenek kullanıyorum arkadaşlar ben. Tekerlekli işimin %90'ını da bunda yapıyorum. Sabit değil, getirdim herhangi bir tezgaha bir yere yasladım. Bana ne sağlamış oluyor? Başkasının masasının tezgahını kurcalamamış oluyorum. Sabit bir çalışma yüksekliği sağlamış oluyor ki bu çalışırken de önemlidir. Yani farklı tezgahlarda şey yapıyorsanız ve uzun süreli yapıyorsanız belinizin yani eğilmekten dolayı ağrıları artabiliyor. Taş motorum altta duruyor taşırken. Yukarıya çıkartıyorum. Elektrik bağlantısını yapıyorum. Normalde şurada bir lambam var. O yanıyor. Ama sizin görebilmeniz açısından lambayı söktüm. Alt tarafta işte bir takım çantası gibi düşünün. Yedek vidalar, işte anahtar takımları vesaire vesaire. Makasa müdahale ederken yardımcı olabilecek anahtarlar, işte çekiçtir, örstür vesaire bulunuyor arkadaşlar. Bu tip makinelerde bıçak bileniyor mu diye sorarsanız arkadaşlar bakın kısmen diyeyim yani çok profesyonel olarak bunu yapamazsınız. Domates keser kıvama getirebiliyoruz. Yani ev tipi kullanıcı için diyelim. Yoksa hani kurbanda hani bu tip makinayla hani kelle alma, deri yüzme gibi işlemleri çok fazla yapamıyorsunuz. Hani ayrıca tabii ki hani birbirinden çok daha farklı bileme yöntemleri mevcut. Hani elde yapılır, şöyle yapılır, böyle yapılır. Sen yapıyor musun bu makinede bıçak bileme diye sorarsanız yapmıyorum arkadaşlar. Yani hani çoklu bileme isteyenlerde yapmıyorum. Ama makas bilemek için bir atölyeye gitmişimdir. İşte orada mutfakta bir iki tane şey vardır, bıçak vardır. Onu veriyorlardır. Hani orada ne olacak? Hani sonuçta kurban kesecek halleri yok. Hani domates kesiyor, yemek yapıyor, bir şey yapıyor. Onun için tutuyorum. Ama kurbanlık bıçağı tutmuyorum. Evet, çok uzattım, geçiyorum. Şimdi öncelikle bıçağı
körleyeyim arkadaşlar. Şöyle demiri sürterek körelmesini sağlayayım. Evden de bir domates getirdim feda etmek için. Biraz daha körlemem lazım. Hala keser durumdaymış. Evet, şöyle daha iyi. Taş motorunda en önemli şeylerden birisi taşa karşı yaptığımız baskıdır ve taşın tam dairesel bir hareket yapıyor olmasıdır. Ne demeye çalışıyorum? Bakın taş sürekli temas halinde arkadaşlar. Yani pat 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 geriye doğru vurdurmuyor. Baskıyı fazla tutarsam daha iyi bir sonuç alacağı anlamına gelmez. Malzemeniz çabuk ısınır ve yanma ile karşılaşırsınız. Yani belli bir talaş kaldırma seviyesi var. Ona uymanız lazım. Bu biraz el alışkanlığı ister. Genelde ilk yapılan hatalardan birisi taşa şöyle tutmaya çalışmaktır. O da taş şu yüzeyde iz yapar arkadaşlar. Bunu belli bir açıda ve sabit tutmaya çalışarak yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi hani biraz el alışkanlığı istiyor. Yanınızda bir pet şişeyi keserek hani su bulundurmanız sizin faydanıza olacaktır. Özellikle başlangıç için. Hemen başlayayım. Bakın çok tatlı bir baskıyla yapıyorum arkadaşlar. Yani hani bastırmıyorum bile denebilir neredeyse. Şöyle yeterli diyebilirim. Tabii ki hani bakın bunun çok daha iyisi yapılır mı? Yapılır arkadaşlar. Hani bu şekilde bileme yapılır diye anlatmaya çalışmıyorum. Ama hani ev tipi kullanıcı da kurtarabilecek düzeyde bir şey göstermeye çalışıyorum. Şimdi domatesin yarısı ziyan olmasın arkadaşlar. Kilosu malum. Şuradan alıyor mu kameramız? Bakın domatesi rahat bir şekilde, hatta şöyle bir ince dilim almaya çalışayım şuradan. Domatesi rahat bir şekilde kesecek kıvama getirebiliyorsunuz diyeyim. Ama hani şu hareketi yaptığım zaman dalma işini çok rahat yapmayabilir. Onu söyleyeyim, ya da hani yüzme işleminde. Bakalım ona da girdi yani. Hani fena bir bileme değil ama dediğim gibi hani bir el alışkanlığımız var. Suyu ihmal etmeyin. Dediğim gibi ara ara soğutmak için. Çünkü ilk başta baskıyı fazla yapabilirsiniz. Bir de hani yanma mevzusu genelde uç tarafta ve en dipte baş gösterebilir. El alışkanlığı önemli dediğim gibi. Hani fazla bastırırsanız ısı bir anda köşelere doğru gitmeye çalışacak. Yani ısının yayılabileceği alan azaldığı için uçlarda ve dipte yanma yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Oralarda baskıyı hatta daha da düşürebilirsiniz. Şimdi ikinci, benim işim olan, yani ben size nasıl makas bileneceğini öğretecek değilim bu videoda. Yapıldığını görün. Arkadaşlar makasların şu iç yüzeyleri asla taşa tutulmaz, makası öldürürsünüz. Makası bileme yapacağınız yüzey sadece şurasıdır. Ben bunun için bir aparat ya da jigdeyim, onu kullanıyorum. Sadece makas bilerken dikkat etmeniz gereken şey dip kısma yan bir şekilde ve çok fazla dağılmayın. Dip kısım makasın ölmesini çabuklaştırır. Uç kısma gelince de şu döndürme hareketini yapmayın arkadaşlar. Aynı şekilde uç taştan çıkmasın. Geldiniz, ortada bitti. Geldiniz, ortada bitti. Geldiniz, ortada bitti. Geldiniz, bitti. Kenarda da zımpara takılı. Onunla da hafif çapağını alıyorum. Astarı kesmek kolay bir iş değildir arkadaşlar. Yani makasınızın keskin olun. Kör makas asla şeyi kesmez. Astarı kesmez ama kör makas kağıdı keser. Evet, makasın da bu şekilde bilendiğini göstermiş olayım. Şimdi şöyle tornavidanın ucu düzgün. Bunu ben bir şöyle eğdireyim diyeyim. Yani vidada falan, vida sıkarken yamulmuş olsun.
Bunu düzeltme işini yapabiliyor musunuz? Evet, taşın ön yüzeyini her zaman kullanıyoruz. Önce taşladım. Şimdi burada duruyorum arkadaşlar. Genel kabul görmüş bir durum vardır. Taşın ön yüzeyiyle çalışılır arkadaşlar. Yan yüzeylerle çalışılmaz. Ve taşların bir noktasıyla değil arkadaşlar. Yüzeyin tamamını kullanmaya özen gösterin. Tek noktadan bir şey yaparsanız, bilemeye sürekli ya da düzeltmeye devam ederseniz taşınız patlayabilir, kırılabilir, çatlayabilir. Bu sonucu ağır şeylerle karşılaşabilirsiniz. Buna birazdan geleceğim. Şimdi önce neler yapabiliyoruz basit olarak onlardan bahsetmek istiyorum ama yan yüzeyle çalışılmaz. Ama güçsüz motor olduğu için bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Güçlü motorda böyle bir şeye girmeyin. Tehlikelidir. Yan yüzeyle ben inceltme işine giriyorum. Eğer odaklandıysa şu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Şimdi taşın yan yüzeyiyle çalışmak neden tehlikeli? Bundan da bahsedeyim. Arkadaşlar her motor böyle güçsüz değil. Güçlü olan motorlar siz metali istediğiniz kadar bastırın, motor dönmeye devam eder. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsedeceğim. Yan yüzeyde malzemeyi diyelim içeriye kaçırdınız ya da küçük bir parçaydı içeriye düştü. Arkadaşlar motor ben bir durayım abi bir 2 dakika bekliyorum seni tekrardan parçanı düzelt demez. Sıkıştığı anda yani motoru da hoplatabilir yerinden, taşı patlatabilir, makineye zarar verebilir. Taş patlarsa size doğru sıçrayıp çok ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz ki hani piyasada gördüğüm gittiğim atölyelerde şu kapak genelde sökülmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi güçlü bir motorda kapak sökülmüş böyle bir şeyle karşılaşırsanız taşın hani fırlayacağı yüzey her tarafa gidebilir. Ama bu kapak nispeten ki önlerinde bunların da bir de koruma camı olur. Nispeten taş patlayama olasılığı olan yani patlamış olan bir taşın içeride kalmasını, zararı makineye vermesini sağlayacaktır. Yani hani insanı kurtarmış olacaktır. Aynı şekilde taşın yan yüzeyiyle sabit bir şekilde çalışırsanız o kısım oyulmaya başlayacaktır arkadaşlar ve bir takılma yaşayabilirsiniz. Ya da taş çatlayabilir. Yani yan yüzey özellikle hani altına çizerek söylüyorum çok tavsiye edilmez. Ama güçsüz motorlarda bu tip tornavidaları da düzeltiyorum. Yan yüzeyde matkap bilemesi yapmıyorum arkadaşlar. Matkabın uygun açısında bileme işlemini ön yüzeyde gerçekleştiriyorum. Matkap bileme işi de biraz el alışkanlığı ister diyelim arkadaşlar. Ha bu arada makasa tekrardan döneyim. Bu taş ile konfeksiyon kumaş makaslarının bilemesini yapıyorum arkadaşlar. Ben berber makasları için bu makineyi kullanmıyorum. Berber makasları başka aşamalardan geçmek durumunda da kalıyor. Mesela bir diş saplama, işte jet taşıyla kestiniz. Oradan bir somun geçirmeniz gerekiyor. Şimdi jet taşıyla kesildiği zaman dişin yapısı bozulabiliyor. Bunu dişi tekrardan aynı şekilde burada yuvarlatma işlemiyle somunu sıkabiliyoruz. Metal kesildi. Metalden çapak alınacak. Çapağı düzgün bir şekilde almanızı sağlayabilir. Hatta işte şekil vermek durumundaysanız şekil bile verebilirsiniz. Ama çok daha burada dikkat etmeniz gereken bir şeyden de bahsedeyim. Bakın şu aradaki boşluk arkadaşlar. Bu aradaki boşluk fazla olursa tutacağınız parça arkadaşlar içeriye doğru gidebilir. Taşla burası arasında bir sıkışma yaşayabilirsiniz. Bu da aynı şekilde hani taşın patlaması ile sonuçlanabilir, tehlikelidir. Taş ile dayama arasında bu her makinede vardır. Taş küçüldükçe bir civata yardımıyla sökülür, taşa doğru yaklaştırılır arkadaşlar. Uygun mesafe 1-2 milimetre gibi diyebilirim sana. Yani değmemesi lazım ve çok fazla da genişlememesi lazım. Yani mesela ben bir vidayı düşürdüğüm zaman vida burada sıkışmayacak dostlar. Önemli olan mevzulardan birisi de budur. Başka bir taşa doğru geçelim. Hatta geçmeden de mesela bunun ileri geri ayarı şuradaki civatadan yapılıyor.
uygun olan boşluğa getirdim. Sakın böyle bırakmayın. Hani sonuçta titreşimden dolayı oynayacaktır. Ayar vidasını mutlaka sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi olası kazalar nelerdir? Gözümüze taşın fırlayabilmesi ya da bir çapak, metalden bir çapak fırlayabilmesidir. Bunun için gözlük önemlidir. Yani sık sayılabilecek ve yaşadığım şeylerden birisi de şu. Malzemeyi tutuyoruz. Özellikle makasla göstereyim ben size. Bakın mesela şuradaki vidanın incelmesini istiyorum bazen. Bunu tutuyorum. Şimdi şurada da metal var. Şurada metal var. Tutuyorum. Vida ısınıyor arkadaşlar. Daha sonrasında elimi birden buraya değersem yanıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Arada sırada oluyor ki hani bakın şurayı yakın bir zamanda yaktım. Çok sıkıntılı bir makas vardı. Onu düzelteyim derken aşırı derecede ısındı. Ben de çocuğa gösteriyordum nasıl yapıldığını. İster istemez değdi ve kötü bir şekilde yakmıştım. Dikkatli olmakta fayda var. Eldivenle bunun önüne geçebilir misiniz? Arkadaşlar bu makinelerle çalışırken eldiven kullanmayın. Sonuçta dönen bir parça var. Eldiveni içeriye doğru kaptırırsanız daha kötü yaralanmalarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Eldivenin yanında atıyorum mesela kapşonlu bir şeyiniz vardır. Buradan ipleri falan sarkıyordur. O tip şeylerle özellikle hani güçlü makineler için çok daha geçerli. Böyle bir şekilde çalışmayın, şakası yoktur arkadaşlar makinelerin. Şimdi çıkan bundan bir kıvılcım var arkadaşlar. Makasta az önce gördük. Etrafınızda işte yanıcı maddeler, alt tarafta işte sünger vesaire bir şey olmamasına özen gösterin. Ama şunu da göstereceğim size. Hani bu dediğimi bir şey olmaz anlamında demiyorum. Hani sonuçta güvenlik önlemidir. Etrafta yanıcı bir şey olmamasıdır. Ama bir taş motoru da bir jet taşı değildir arkadaşlar. Şunu göstereceğim size şimdi. Şimdi bakın aşağıdaki kıvılcım bu elimi yakmıyor arkadaşlar. Hiç yani hani hissetmiyorsun bile. Jet taşından daha büyük parçalar dökülüyor. Bundan dökülüyor mu? Sadece taş iyice kısaldığı zaman çok nadirdir arkadaşlar. Yani ben hani böyle büyük bir şey yani büyük demeyeyim hani kor parçasının geldiğini çok tek tük görmüşümdür. Bu kadar işin içinde olmama rağmen. Hani hatta şunu da göstereyim size. Şu tiner arkadaşlar bakın şeyi batırayım. Bakın makası batırdım. Şimdi bakın tinerli olan makası tutalım. Bakın üstünde de bayağı var yani tiner. Ha bu şimdi alev alma yanlış olmasın dediğim gibi hani bir jet taşı olarak algılamayın demeye çalışıyorum. Hani yoksa tabii ki hani çalıştığınız zaman etrafta yanıcı özellikle hani sünger parçacıkları olan bir yerde falan tehlike yaratabilir, yangın çıkartabilirsiniz. Allah korusun diyelim arkadaşlar. Güvenliği elden bırakmamamız lazım. Şu düğmeyi yakın zamanda değiştirdim arkadaşlar. Şimdi taş motorları satılırken şöyle plastik kaplı olarak satılıyor ama o plastiği en azından ben piyasada bulamadım. Düğmelerinizi bu şekilde açıkta bırakmayın arkadaşlar. İşte bir naylon dosya kesin bir şey yapın. Şuraya elektrik bantıyla yapıştırın motor içine. Zaman içinde toz alıyor. Bakın şuradan göstereyim. Bu motorun düğmesi bozulmuştu. İşte bunu değiştirdim arkadaşlar. Bunun etrafını dediğim gibi bir bantla çeviriyorum ki toz girmesin. Yoksa içeride kısa devre yapabiliyor. Bundan da haberiniz olsun. Şimdi bir mevzuda işte bir tarafa taş bağladık, bir tarafa zımpara bağladık. Şimdi başlangıç kısmına videonun gideyim. Şunlar metrik 14 oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi miller metrik 12 oluyor çoğu taşta. Bunu buna oturtamıyorsunuz. Şimdi bunun için ya buraya dolu bir malzeme sıkıp işte 12.7 idi ölçümüz. 12.7 ile delip direkt geçireceksiniz. Ya da işte tornacı bir tanıdığınız varsa burası metrik 12, burası metrik 14. Bunu buna geçirdik.
Hatta şu büyük olanı göstereyim size. Ahşapta nasıl kullanıldığını göstermek için. Bunu da buna geçirdik arkadaşlar. Bu aparatın işte açılısı olan da açı verilerinde yapılabilir. Ahşapları zımparalamak için de atölyede bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ben şurada 90 derecesini ve eğdirme işlemini yapabiliyoruz. Sonrasında mesela bu keçenin göbeği büyük 20 diye hatırlıyorum. Şimdi bunun için gene bir tornacıdan faydalanılabilir ya da bir 3D printerınız vardır. Göbeğe içeriden bir yüzük takıyoruz arkadaşlar. Bunu da sıktığımız zaman taşın yanında işte bir keçemiz olmuş oluyor. Şimdi keçe ne işe yarıyor derseniz, şimdi bıçak biledikten sonra sadece bu ve zımparada bırakırsanız dediğim hani domates kesme kıvamında kalıyorsunuz. Daha iyi, bir tık daha iyi sonuç elde etmek istiyorsanız keçeyle beraber kullanırsanız daha faydalı olabilir. Sonuç olarak neye varmaya çalışıyorum? Milin çapına göre aralara, yani delik şeyin iç çaplara uygun parçalar yaptırmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlere taş motoru nedir, ne değildir, işte taşların ölçüleri nelerdir, ne değildir, aparatlar nedir, kullanım teknikleri nedir, bunlardan biraz bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Daha önceden de dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Yorum yazmanız önemlidir. Yine de yanlış söylediğimiz bir şey varsa da affola diyeyim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Bu taraftaki kutucuktan sizin için önerilen videoyu izleyebilirsiniz. Bu taraftan bu tip videolarla alakalı olan playlist'e ulaşabilirsiniz. Üst taraftan da abone olabilirsiniz.